Arkadaşlar merhaba. Bugün bir araya getirdiğim tüm komutları göstermek için bu videoyu çekiyorum. Tüm yazdığım programları, yani kullanılabilir, regüler olarak kullanılabilir olan komutların hepsini tek bir listeye aldım. Kişiye özel yazdığım programları herkes yine kendi komutuyla kullanmaya devam edebilir. Noktalar, güzergah profil section, hatch'ler, surface'ler, koridorlar, road design ve diğerleri olarak kategorilendirdim. Burada hangi komutu istediğiniz komutu tıkladığınız zaman diğer komut otomatik çalışır durumda. Bu şekilde buradaki olan komutlarımız direkt yüzeyden kod okutma veyahut da yüzeyle noktanın kodunun farkını alma ile ilgili bir komut. İlk komutumuz. Bu komut daha sonraki profilden direkt kod hesaplatma devre göre veyahut da yine aynı şekilde devre göre arazi alımlarının ez boyutlarının nokta koduyla, proje koduyla mukayesesiyle ilgili bir program. Bu iki programı sıklıkla kullandığım programlardan. Diğer programım nokta isim işlemleri ile ilgili. Bunların hepsiyle ilgili detaylı anlatım yapmayacağım bugün için. Ama ayrı ayrı tek tek zaman buldukça bunları detaylandıracağım. Nokta isimleri ile ilgili otomatik numaralandırma, aradaki boşlukları doldurma, yani 1, 3, 5, 7 diye gidenleri 1, 2, 3, 4, 5 diye ya da 10, 11, 12 diye yeniden numaralandırma. İstediğimiz numaradan başlatıp istediğimiz numaradan sonlandırma ile ilgili. Bu program label etiketlerini, yani birbirine yakın noktaların label etiketlerini düzenleme ile ilgili bir program. Bu programımız noktalara kilometre offset yazdırma, noktaları alimana göre içe dışa offset kaydırma veyahut da label'larını alimana göre döndürme ile ilgili komutumuz bu. Benim ilk yazdığım program bu Station Offset. Yani programı yazmaya başlamamın amacı buydu. Bu nerelerde kullandım ben bunu? İşte vantuzlarda, tahliyelerde, yani bu nokta bazlı raporlamalarda hangi element hangi kilometrede ya da hangi diye başladım, yani başlama amacım oydu. Hepsini kilometre offset ile beraber kullanabiliyoruz. Bunu da gelmişken buradan bir program göstereyim. Bir örnek göstereyim, programı göstereyim derken ne gibi bir kullanma amacı var? Örneğin bu şekilde noktalarım var. Direkt komutumu başlatayım. Kilometre offset komutunu buradan güzergahımı seçtim. Nokta grubum varsa nokta grubumu seçtim. Kilometre offset'i çalıştır dediğim zaman program çalıştı ve bitti. Buradan özelliklerine geldiğim zaman göreceğim şey, bakın burada offset'i ayrı bir kolon, yani aynı point elevation gibi ya da description gibi ya da nokta adı gibi ayrı bir kolona geliyor. Nasıl bir avantajı var? Biz bunları normal label'larda station'ını yazdırabiliriz, offset'ini yazdırabiliriz. Eğer profilden kod okutmuşsak ayrı bir kolon, profil level, onu burada görebiliriz. Yüzeyden kod okutmuşsak ayrı yüzeyden kod gösterebiliriz, kodu gösterebiliriz. Nasıl kullanacağımızı göstereyim. Geldim buradan. Fark alabiliriz, farkları yazdırabiliriz. Özelliklere geldim normal bir şekilde. Buraya bütün diğer isim, Easting, Northing gibi hepsi buraya geldi. Station'ımı yazdırıyorum. Bir alt satıra geçiyorum. Offset'imi yazdırıyorum. Ya tabi bu kişiye göre özelleştirilmesi gereken bir şey. Tamam diyorum, onaylıyorum. Gördüğünüz gibi o noktanın kilometresine offset'ini yazdırıyor. Ya da yol işinde genellikle lazım buluyor. Benim açımdan. Buradan yüzeyden kod farkı aldırdığımız zaman yüzeyden kod farkı al diyorum.
pardon, yüzeyden kod farkı al diyorum. Buradan yüzeyimi seçip daha sonra örneğin hangi tabakadayız? Offset düşey offsetimi giriyorum. 50 santim. Kod farkını almak için yüzey 1'i seçiyorum. Noktanın kodunu da değiştirebiliriz. Zaten bunu normal AutoCAD'de yapıyor. Yüzeye seç diyorum. Çalıştırıyorum. Noktalarımı seçtiğim zaman hemen şurada göstereyim. Mesela bu bir azimuth noktası olduğunu varsayalım. Neyi görüyoruz burada? Kilometre offsetimizi yaptık. Bakın burada 50 santim düşük aldım. 50 santim fark var. Buradan yüzey kodumu da görüyorum. Bunları aynı şekilde export alıp export diyorum. Buradan herhangi bir tanesini modifiye edeyim. Örneğin bunu aldım. Bunu kopyaladım. Aynı şekilde buradan kilometre ise kilometre. Station'ımı seçtim. Offset'imi seçtim. Offset'imi seçtim. İstediğim yüzey kodu varsa yüzey kodunu, fark varsa farkı buradan hepsini seçip CSV olarak export alıp Excel'de rapor düzenlemelerinde kullanılabilir. Örneğin bu ikinci yüzeyinmiş. Birinci yüzeyin farkını yaz diyorum. Tamam diyorum. Mesela bunu seçmiştik. Kaydım yarıda kesildi. Telefon geldiği için. Buradan yine export'dan az önceki düzenlediğim gibi atıyorum masa üstüne kaydediyorum. Nasıl bir rapor gelecek bize? Gördüğünüz gibi burada bizim hepsi ayrı ayrı kilometre offset, kilometremiz, offsetimiz, farkımız olacak şekilde gelmiş bulunmakta. Yani X, Y, Z kodumuz ve farkımız burada. Bunları artık Excel'de istediğiniz gibi raporlayabilirsiniz. Devam edeyim. Devamında hangi programlar var? Çift noktaları temizleme. Bu program biraz karışık. Bu hemen anlatılabilecek bir şey değil. Enlem boylamdan nokta üretme. Enlem boylamınız var elinizde 10 tane. Elle girip 10 tanesini normal Jogo Point oluşturabilirsiniz. Tabii bu arada bunu oluşturmak için AutoCAD'in çiziminizin doğru koordinat sisteminde olması gerekiyor. Doğru koordinat sistemini aldığınız zaman direkt gerçek koordinatlarına geliyor. Doğru koordinatlarını demişken hemen burada bir ITRF oluştur diye bir komutum var. Bu komut Türkiye'deki ITRF 96 formatında koordinat sistemi oluşturmak için yazdığım bir program. Yani tabi manuel de yapılabilir ama ben burada uğraşmak istemiyorum her zaman. ITRF oluştur diyorum. Buradan kayıt yeri seçiyorum. Koordinat sistem diye şöyle bir CSS faili oluşturdum. Import diyorum. Bak gördüğünüz gibi burada 27, 30, 33, 36, 39 şeklinde gidip bu klasörden istediğiniz koordinat sistemini seçeceksiniz. Ben daha önce yükledim. Bunu yüklediğiniz zaman burada zaten altta size onay veriniz diyecek. Verdiğiniz zaman gelecek, yüklenecek. Bu artık koordinat sistemi yüklendi. Bazen bazı durumlarda AutoCAD'i kapatıp açmanız gerekiyor ama açıp kapattığınız zaman direkt geliyor. Burada da direkt kütüphaneyi açıp IT Türkçe klavye diyeyim, pardon. ITRF yazdığınız zaman ilgili bütün ITRF'ler buraya geliyor. Hangisini yüklediyseniz. Buradan da assign yapabilirsiniz. Buradan yapabildiğiniz gibi buradan gelip özelliklerinden buraya ITRF 96 36 3 yazdığınız zaman ya da bu şekilde yazdığınız zaman direkt koordinat sistemi yüklenecek. Tabi bunların hepsi manuel de yapılabilir ama ben manueli pek yapmıyorum. Ondan sonra koordinat sisteminizi tanımladıktan sonra
enlem boylam verilerinizi VGS84 ya da LL26 koordinat sistemine ilgili koordinat sistemine çevirebilirsiniz. Dever ekleme normal manuel noktalardan dever ekliyoruz burada. Mevcut arazinin deverini bulma. Bu dizayn ile alakalı bir şey. Yol dizaynı yaparken mevcut yolun alımlarından yolun atıyorum güzergahımı seçtim. Sağ offset, sol offsetlerimi ayarladıktan sonra yap dediğim zaman her 10 metrede bir verdiğimiz girdilere göre bizim deverimizi, existing deverimizi, mevcut deverimizi hesaplıyor. Ekle dediğimiz zaman da güzergahımıza ekliyor. Buradan bu komutu kullananlar biliyor. Yani bu komut en kesitlerden, patlatılmış en kesitlerden yüzey oluşturmaya yarıyor. Bazıları diyor tamamını tek seferde seçeyim de işte olsun. Ya olmaz arkadaş. Bazı şeyleri manuel kalması gerekiyor. Sebebi nedir? Bir program yani bir kesit tipine göre yazdığın zaman başka bir kesit tipine göre çalışmıyor. Yani bunu çözemiyoruz. Yani atıyorum A firmasının yaptığı kesit detayıyla B firmasının yaptığı birbirinden o kadar farklı ki birbirini tek bir tipe göre yaptığın zaman sürekli o tipte en kesit bulmanız lazım. Onda mümkün değil. Buradan yüzeyimizi oluşturabiliriz. Yani tek tek bazen de uğraşmak gerekiyor. Yani her şeyde otomatik olması mümkün olmuyor. Yani tek bir tip kesit tarzı olsa otomatik yapılır. Ama bir değişiklik olduğu zaman bütün program patlıyor ve işi zorlaştırıyor. Bazen de manuel olması gerekiyor yani. Bunun her zaman da çok detaya girmeye gerek kalmıyor. Detaya girmek boğuyor. Burada yazdığım program bu Section to Excel. Bazı yerlerde kesitleri o kesitteki kırık noktalarının exportunu almayla ilgili birkaç yaşadığım bir şey vardı. Birkaç da arkadaşım da istedi bunu. Onunla ilgili bir program. Detaylı açıklarız başka bir zaman. İki profilin arasındaki farkları yazdırma ile ilgili. Bandın üzerine, profilin üzerine iki farklı profilin kod farklarını yazdıran bir program. Bu Rusya tarafında çok lazım olmuştu. Artık kullanmıyorum. Ama güzel bir program. Birilerinin işine yarayabilir diye burada tutuyorum. Burada profil oluşturma ile ilgili yazdığım komutlar bu başlığın altında. Burada güzergahımı seçiyorum. Profil view'imi seçiyorum. Buradan direkt polyline'dan oluşturma. Bunun zaten listeleri dolanıyor. Piyasada da var. Yani tek bir list olarak. Ben buraya da koydum. Lazım olur diye. Burada noktalardan, araziden mesela merkez center'dan alım yapıyorlar. Tek bir hat. Bundan profil oluşturmak için kullandığım bir şey bu. Bu da çok işime yarıyor yani. Çoğu zaman kullanıyorum. Burada da ikisi de noktadan oluşturuyor. İkinci seçenekte mevcut bir profile sonradan düşey someler eklemekle ekleniyor buradan da. Bunu da geçiyorum. Bu üçü sadece Türkiye'de kullanılan, onun için farklı renk yaptım. Bu birinci komutum karayollarına göre güzergah tablosu. İkincisi KDP import. Üçüncüsü ise KS import ve export. Bu üçünü zaten yeterince insan biliyor, kullanıyor. Detaylı da direkt sivil enkesitlerini istediğiniz enkesitleri direkt KTB olarak aktarabiliyorsunuz. Yaptığınız kübajlar yani sivilde çalışıp netket aktarıp idareye o şekilde sunabiliyorsunuz yani burada. Bir sonraki komut bu hatchler ve polyline'larla ilgili olan komutum. Buradaki komutum polyline, line ve hatchlerin bir ad verip bunları layer'larıyla birlikte uzunlukları, alanları, global kalınlıklar yani genişlikleri veyahut da ayrı bir girdiğimiz obje type'ını buradan da ekstra bir info yani küçük bir alan seçecek zaman atıyorum bu bölgeye daha farklı bir alt başlık girerek bunların hepsini Excel'e aktarabilirsiniz. Yani bunlar genelde olarak hak ediş işlerinde ilk işe yarıyor. Bu da
üzerinde çok çalıştığım, başarı oranı %99 olan bir program. Şöyle göstereyim. Polyline'ım var. Polyline'lar genelde hatch yapıyorum bunu da. Gördüğünüz gibi bu tip durumlarda, bazı durumlarda alan gelmiyor. Bu alan gelmediği için de burada iki farklı komut var. Biri çalışmazsa diğerini deniyoruz. O da çalışmazsa manuelle devam edeceksiniz. Ama %99, %98, %99 binlerce hatch'te denedim. Sorun yok. Geliyorum. Tıkladığım zaman yeşil yandı. Yeşil yandığı için şu an bu alanımı artık görebiliyorum. Burada ne yapıyor? Çalışma mantığı buradan kesip iki farklı hatch yapıyor tekrardan. Bunu aynı şekilde polyline için de yapabilirsiniz. Burada minimum enter ve şeyler var. Bazı sıkıntı şeyler, ne derler onun adına? İşte çok küçük kenarlarda vesairede problem çıkartıyor. Onun için minimum 5 milim yaptığım zaman 5 milim altındakileri ekarte ediyor. O şekilde çalışan bir program. Bu program genelde çok hayat kurtaran bir program. Yani alternatifleri vardır muhakkak. Şöyle control line'larımız var. Enkesitlerimiz, eğrilerimiz var. Bu eğrilerimizin kodunu, örneğin bazı projeler geliyor. Bu çizgiler kodsuz geliyor ama üzerinde yazıyor. Atıyorum 50 metredir başlasın. 1 metre aralıklarla artsın diyorum. Şu şekilde bakın 50 ve 51. Bunun koduna baktığı zaman 50, diğerine koduna baktığı zaman 51. Bundan sonra daha sonra yüzeyimi oluşturabilirim. Projemde kullanabilirim. Basit ve kullanışlı. Şu iki program benim günlük kullandığım, yani her gün işimin düştüğü programlar. Bu ara bir kazı dolgu işlerine bakmak durumundayım. Ondan dolayı bu ikisini sürekli kullanıyorum. Nedir bu? Enkesit çizmeden kazıyı, fazla kazıyı, proje kazısını ve mevcut kazıyı çıkartıp bunları raporlamakla ilgili bir program. Bu kısmı. Buradan stillerini seçip hangilerini yapmak istiyorsanız işte arazi yüzeyimizi seçip, kazı yüzeyimizi seçip, dizayn yüzeyimizi seçip bunlardan işte boundary'ye göre limitleme. Bu böyle anlatılacak bir program değil. Bu bayağı detaylı. Ama bunu birçok kişi kullanabilir. Örneğin bu belli bir aralıklarda 0, 10, 10, 20, 30, 40 şeklinde ben buraya yazdım. Buradaki kazı yüzeylerini, volüm yüzeylerini bu aralıklarda Excel'e aktarıyor. Yani istediğimiz aralıklarda. Ona göre, renklere göre de tablosunu yapıyor. Bunu yapmak normalde çok zor ki zaten AutoCAD'in böyle bir fonksiyonu da yok. Derinliklere göre export alma gibi bir durum yok. Böyle bir şey yazdık. Bu da aynı şekilde aynı üçlünün bazen kazı yüzeyleri düzgün gelmiyor. Onu arazi yüzeyine dizayn yüzeyine indirmek veyahut da 1-2 milim altına almak ki doğru kazıyı, yani yanlış alınan yerlerde ya da eksik alınan yerlerde kazı yüzeyini manipüle etmek için kullanıyorum bunu. Bu üçgen uzatmakla alakalı bir program. Yani Surface Extrapolate Surface diye bir komutu var AutoCAD'in. Ama ben onu kullanmıyorum. Çünkü yani o yapım tarzı bu benim istediğim şekle uymuyor. Tam ortalarına atıyor noktaları. Ben tam kırıkların devamında uzatsın istediğim için böyle bir program yazmıştım. Bu komut gerçekten iyi bir komut. Bu komutun amacı ne? Yüzey 1'imi seçtim, yüzey 2'mi seçtim. Sadece up down şeklinde. Sadece up dediğim zaman, down dediğim zaman sadece altta kalanı, alt tarafta kalanı, üst dediğim zaman üstte kalan yüzeyi ayrı bir yüzey haline getiriyor. Bölünmüş. Yani bu klinik grabbing için kullanılabiliyor. Bazen bazı durumlarda benim ihtiyacım oluyor. Bir tek klinik grabbing için değil. Burada iki yüzeyin kesiştiği yerde sadece kazı olan yerleri, sadece dolgu olan yerleri ayrı bir yüzey olarak yapmak için yazdığım bir program. Evet, koridor kısmında koridor noktalarını bildiğiniz gibi buradan koridorlarımızın koordinatlarını buradan export ediyoruz ama buradan ettiğimiz zaman bir sürü XML geliyor, kopyala yapıştır vesairesi oluyor. Buradan geldim, koridorumu seçtim, export dediğim zaman bunu bir kaydedeyim.
Zaten direkt açılacak. Bu şekilde kilometresi, offset'i, x'i, y'si, kodu ve kod yüksekliği ve kodlar ile beraber bu şekilde Excel aktarıyor. Yani diğer taraftan biraz daha düzenli oluyor. CSV olarak geliyor. Kopyalayıp direkt Excel'e yapıştırabiliyorsun. Formatınız varsa o formata göre sürekli aynı formatı kullandığınız zaman aynı şekilde yapıştırma şansınız oluyor. Bu da çok fazla kullandığım bir şey değil ama arada sırada lazım oluyor. Bazı kaplama yüzeyleri, yol yüzeyleri yani değişkenli olduğu zaman tapı alıyorum buraya. Bu tapın uzunluklarını Excel'e alıyor. Şimdi road design ile ilgili, yol çizgileri ile ilgili bir komut bu. Bu normalde haritacılıkta kullanılacak bir şey değil. Bu da yine existing'in bu komutun aynısı. Buraya da koydum ki hem design'ın altında hem orada olsun diye. Helmet dönüşümü. Bütün sivil objelerine helmet olarak dönüşüm yapabiliyoruz. Blokları print alma. Raster, bazen raster image'leri oluyor. Projelendirmede yine lazım oluyor. Bu aslında bu road design'ın altında olması gerekiyor da. Rasterları OLE'ye çeviriyor. Direkt yani ayrı bir ek göndermeden OLE olarak çizimin içine saklanmış oluyor. Bu tablo export. Sivil tabloları export edebilirsiniz bunda. Bu sivil tablolarını export eden listler de var yine yani şeyler. İnternetten baktığınız zaman bir şeyler bulabilirsiniz. Ben bunu kendim içine gömdüm. Buradan manuel tablo ya da patlatılmış, yine aynı mantıkla patlatılmış tabloların tamamını seçip ona aktarabilirsiniz. Bu da böyle bir program. Bu da kullanıyorum. Bu da yeterince kullanıyorum. Şurada mesela bu komutu anlatmak için şuradan anlatayım. Aynı şeyin tekstini yapıyor çünkü. Pardon. Buradan geldim. Noktalarımı, bu çoğu zaman ihtiyaç. Baktığınız zaman burada hepsi kuzeye bakıyor. Ama ben istiyorum ki hepsi Aliman'a baksın. Jogo point rotate dediğim zaman bakın burada bütün çizgileri, label'larım tamamı güzergahıma bakıyor şu anda. Ya da artıyorum 200 grad ekliyorum. Buna da 200 grad ekliyorum. Ekle diyorum. Çalıştırıyorum. Pardon, 100 eklemem gerekiyordu. 100 ekliyorum. Çalıştırıyorum. Hepsi bu sefer dik oluyor. Yani bunun gibi böyle bir program. Bunun aynısının sadece yazılar için olanı da mtext rotate from alignment komutu. Bu tünel programı. Bunun üzerine çok çalıştım. Birkaç hata da vardı daha önceki paylaştığımdan sonra. Onları düzelttim. Burada bayağı bir performans artışını da yakaladım. Bazı hataları giderdim. Bakalım, bunu biraz daha geliştirmem lazım. Öyle hissediyorum. Zaman buldukça geliştireceğim. Buradan VBlock kaydet. VBlock ihtiyacınız bir gün ihtiyacınız olursa zaten VBlock kaydetmeden aklınıza gelir. Burada öyle bir şey var. Ne işe yaradığını anlatmayla uğraşmayayım. Yine geldik ITRF'e. ITRF oluştur diyerek çizimlerimizi, koordinat sistemini tanımlayabiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Ya buraya eklemediğim yine birçok komut da var. Ama neden eklemedim? Düzenli değil. Yani herkes kullanabileceği bir kıvamda değil. Daha olgunlaşmadı o kadar bazıları. Bazıları sadece benim bir anlık işimi çözmek için yazdığım programlar. Gelişip olgunlaşan, genel kullanabilecek olanlar, yani genelin kullanabileceği programlarda bu şekilde paylaşıyorum şu anda. Fazla otomatize ya da fazla uçuk şeyler talep geliyor bazen. Ya bazen de yani bunların bazı da biraz daha manuel olsun yani. Çok fazla, ne kadar fazla şey devam ederseniz, örnek vereyim mesela. Mesela benim çalıştığım firma şu anki. Şu komutu buraya yerleştirmedim. Bunun üzerinde şu an burada 20'den fazla farklı komut var. Yani 20 farklı varyasyonu var bunun. Burada 20 farklı şekilde kullanabilirsiniz. Ben bunu kimseye anlatamam. Yani bunu anlatıp da yani anlatacak zaman da olmaz. Bir de çok fazla soru gelir. Onun için uğraşmıyorum yani. O kadar, biraz da
kaytarıyorum bu konuda. Anlatacaklarım bu kadar. Yine indirme linki açıklamada bulunacak. O link her zaman aynı link. Yani domaini var. Aynı domainine koydum. Oradan dilediğiniz zaman indirebilirsiniz. Ortalama ayda bir, 2 ayda bir güncellemeye çalışıyorum. Güncelledikçe ya da lisans hatası aldıkça gidip aynı linkten indirip engelini kaldırıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani herhangi bir ücret talep etmiyorum. Yaratıcı güzel fikirleriniz varsa, iş çözecek, ya bu da böyle olsa şöyle olsa diyeceğiniz bir şeyler varsa fikirlerinizi bekliyorum. Zaten numaram her yerde yazıyor, burada da yazıyor. Gruplarımız da var. Gruplarımızdan da gelebilirsiniz. Gruplarımızdan da yazabilirsiniz. Şimdilik teşekkür ediyorum. Paylaşımım bu kadar. Kolay gelsin.